amatörlük nasıl başladı? Bizim okuldan çıkan herkes yaşam koçu. Biraz yaşam koçlarına giydirmek gibi olacak ama herkes yaşam koçu ve masa başından gaz veriyor. Hani ödevler veriyor, görevler veriyor, kendini değerli hissetmeni sağlıyor. Ya dedim bu iş bu kadar masa başı değil. Yani biraz daha insanların yanında birebir etkileşimle, iletişimle olması gerekiyor. Yani liste yaparak, program yaparak değil. Değil, öyle değil. Hani al oğlum bu senin ödevin, bugün bunu yapacaksın, yaşam çarkı yapacaksın, onu yapacaksın falan. Bu işler böyle olmaz. Bunu biraz daha hayatla geçirmek lazım, biraz daha güzel iletişmek lazım. Nasıl yaparız, nasıl yaparız dedim. Madem ben koşuyorum, koşularda da şeyi fark ettim. İnsanları devam ettirtebildiğimi fark ettim. Yani 23 kilometrede bırakan bir insanı, yani ben bir sonraki CP'de bırakacağım falan diyen bir insanı koşuyla böyle ufak NLP taktikleriyle biraz beynin altı taraflarına girerek muhabbetle 60 kilometre bitirdiğini gördüm. Bu adam devam ettirtebiliyorum. Bu kısa koşularda da 10-15 kilometrelik koşularda da ilk kez koşan insanları finish'e taşıdığını görünce ben bu işi yapıyorum, insanları devam ettirtebiliyorum. Bunu enerji ve koçluk taktikleriyle de biraz daha birleştireyim ve pasifize olmuş birey bir kitle var. Hani üniversite döneminde koşan, spor yapan, yüzen, kitap okuyan, tiyatroya giden, müzikle uğraşan insanların iş yaşantısıyla beraber pasifize olduğunu, sürekli insanları mutlu etmek için yaşadığını fark ettim böyle. Yani aileyi mutlu etmek için yaşıyor, patronunu mutlu etmek için yaşıyor, işçileri mutlu etmek için yaşıyor falan. Kotalarla uğraşıyor. Sürekli bir pasifize olmuşluk var, böyle durağanlık var böyle. Bunu biraz aşmak lazım. Bu adamları biraz özel bir şeyler yaptırmak gerekiyor. Var olduğunu, kendine ait bir özel alan yaratmak gerekiyor. Bunu fark ettirmek gerekiyor. Bunu da en rahat doğada yapabileceğimi fark ettim. Ve hani bu pasifize olan insanları, hani aktifken durağanlaşan, pasif hale geçen insanları değişik bir şeyler yaptırmam gerekiyor. Ve hareketli hale, aktif hale geçirmem gerekiyor. Bu da pasifi aktif hale geçiren aktivatör. Ben bu adamların yaşamlarına dokunduğum için de hayat aktivatörü oluyorum. Sistem buradan çıktı. Benim kurguladığım sistem. Ve ben bahaneleri kabul etmiyorum. Bahane herkesin de bir tane var. Yani ne olursa olsun zamanım yok, enerjim yok, param yok. Ben bunların hepsini ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Zamanım yok, enerjim yok. O kısımlar beni ilgilendirmiyor. Zaman yönetimi diye bir olay var. Tercihlerin her şeyin ötesinde. Sen neyi tercih ediyorsan onu yaşıyorsun. Sabah saat 9'da kalkıp işe gitmeyi de senin tercihin. Sabah 6'da kalkıp spora gidip ondan sonra işe gitmek de senin tercihin. Gece 1'e kadar mık televizyonda oynamak da senin tercihin. Saat 10-11'de yatıp dinç bir şekilde 6'da kalkmak da senin tercihin. Sadece bu zaman yönetimini adamlara yaptırıyorum. Biraz emrivaki yapıyorum çünkü rahat sevmiyorum. Biraz ya daha doğrusu rahatı fazla seviyoruz. Yanlış söyledim. Yani biraz zorlandığında, hani güvendiğin bir insan seni zorladığında bu işten oluşmaya başlıyor. Ve bu şekilde insanların hayatlarına hobiler katarak, nedir bunlar? Koşular en temelinde, günübirlik doğa yürüyüşleri, hafta sonu kampları, kaya tırmanışı, dağ tırmanışları, buz tırmanışları, kış kampçılığı, yaz kampçılığı, ondan sonra işte kanolarım var, boğazda kano aktiviteleri yapıyorum, kanoları taşıyıp başka yerlere götürüyorum böyle. Kano etkinlikleri düzenliyorum. Bisikletlerim var, 10 tane kadar bir bisikletim var. İnsanlara bisiklet eğitimi veriyorum ve bisiklet turlarına götürüyorum aynı zamanda. Yani sürekli bir aktivite uydurabiliyorum. Yani hava mı kötü? Tamam. Bisiklete gidelim. Bisiklete gittikten sonra hava nasıl? Hava gayet iyi açıyor. Doğada olalım, ormana gidelim, ormanda koşalım. Sürekli bir aktiviteyle insanları tık 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 bir yerlere götürüp getirmeye başladılar. Ve yaşamını bu şekilde kazanmaya başladım. Ben nasıl kazanıyorsun? Herkesin şey yani sonuçta baktığında hobilerinden para kazanan bir adamım. Nasıl kazanıyorsun? Çalışırsam, insanlara aktivite yaptırırsam para kazanıyorum. Yaptırmazsam para kazanmıyorum. Bu kadar basit. İnsanlar diyor, o ne güzel geziyorum, tozuyorum. O benim işim. Ben bunu tercih ettim. Bu şekilde yaşamımı kazanıyorum. İş olmadığı zamanlarda mutsuz değilim en azından. Ya iş olmadığı zamanlarda mutsuz değilim. Tabii ki yani sonuçta bu iş sizi zengin yapan bir iş değil. Oyunuz buyunuz olmuyor, eviniz barkınız çok fazla olmuyor. Minimal yaşamı benimsemeniz gerekiyor. Yani azın çok olduğunu kabul ettiğiniz yerde işler değişmeye başlıyor. Azla mutlu olmak ne demek? Onu öğrenmeye başladım. Minimal yaşamın içerisine girdikçe bunu öğreniyorsun.
bu ara ona sardım çok ciddi şekilde. Farklı böyle challenge'lar yapıyorum kendi içimde. Bunları geliştirmeye başladım. Güzel güzel şeyler çıkmaya başladı. Şu ara Psyche aldıma sardım. Mesela bir ürün görüyorum. Gözlük gördüm mesela. Gözlüğün fotoğrafını çekiyorum. Oo çok güzel bir şey. Psyche aldım diyor. Fotoğrafını çekip gözlüğün parası olan 120 lirayı cebime atıyorum. Kumbera'ya atıyorum daha doğrusu. Ve bunlar biriktirince beni o anki mutluluktansa, o kısa mutluluktan, ha gözlük bugün iyiymiş aldım. Onun mutluluğundansa depoyu fullleyip buraya gelmemi sağlayan kumbara parasına ilave oluyor. Ve burada çok daha mutlu olabiliyorum. Daha kalıcı mutlu olabiliyorum. Bu tarz şeyleri oluşturmaya başladım. Sistem böyle devam ediyor şimdilik. Şimdi insanlar son zamanlarda biraz sosyal medyanın etkisiyle mi daha çok spor yapmak istiyorlar, aktivite yapmak istiyorlar, yoksa gerçekten bu bir ihtiyaç haline aldı mı? Yani siz bu işin içerisinde olduğunuz için size gelen insanlar sadece bir gün, 2 gün veya bir ay yaptıktan sonra bırakıyorlar mı, yoksa gerçekten sporun tadını aldıktan sonra devam ediyorlar mı? Bir ihtiyaç mı, yoksa sadece bir Yani çok güzel heves bir mi? soru. Başta ilk başlangıcı sosyalleşmek. O net. Sosyal olayımı gösteriyorlar. Ama ondan sonra sosyal olduktan sonra, işin içine girdikten sonra ya burada başka bir şey daha var. Burada kendime zaman ayırmak zorundayım. Burada kendimi düşünmek zorundayım. En basitinden koşuya, hiçbir şey Allah'ın koşusu yani spor ayakkabını giyer koşarsın. Ve koşmaya başladıktan sonra düşünmeye vaktin oluyor. Çünkü bir süre sonra derdin yol nasıl, hissiyatım nasıl, nefes kontrolüm nasıl, üşüyor muyum, çok mu terledim, susadım mı, enerjim ne durumda, bunları düşünmeye, yani kendini düşünmeye başlıyorsun. En güzel kısmı bu. Kendine vakit ayırdığın için. Kendi dertlerinle baş başa oluyorsun ve kendini idame etmeye çalışıyorsun. Koşuyu nasıl sağlıklı bitiririm? Bana ne katacak? Bugün ne yapacağım? Bugün ne yaptım? Bunların muhasebesini yapıyorsun. Bugün neyi yanlış yaptım da mutsuz oldum? Bugün neyi doğru yaptım da bugün çok iyi geçti? Veya bugün neyi yapacağım da çok iyi olacak? Yarına şunu benim işimi kolaylaştıracak. Bunları düşünmeye başladıkça çok güzel şeyler gelişmeye başlıyor. Ve bırakmıyorlar yani. O devamlılığı sağlamış oluyor. biraz da son zamanlarda doğada spor. Hem doğa hem spor. Doğada etkinlik. Oho. İkisi bir arada olunca sanki insanlar kendini daha mı çok bulmaya başladı? Kesinlikle Can teşekkür ederim. Kesinlikle yani sonuçta spor nacizane fikrim salonda değil doğada gerçek spor yapmalarını tavsiye ediyorum insanlara. En önemli detay bu. Ben buna gerçek spor diyorum. Çünkü salonda belli hareketlerin belli açılarda, belli ortamlarda, belli kalıplarda yapılması beni geriyor. Sevmiyorum ve gerçek spor yapmıyorsun. Çünkü bir saat salonda kürek aleti yap, 15 dakika suya, kanoya çık. İnanılmaz fark var. Yani hani o 15 dakika günlerdir spor yapıyormuşsun gibi seni mutlu edebiliyor. Doğayla gerçekten iç içe olduğun için bunun ayrı bir hazzı ve coşkusu var. Eyvallah. Bak. Bak. Karavan olayı nereden çıktı? Karavan olayı nereden çıktı? Karavan tabii her kamp, dağ, bayır işleriyle uğraşan insanın son noktası, gelebileceği son nokta, herkesin hayali. Kurcalamaya başladıktan sonra ya dedim bu illa emekli olmayı beklenecek bir olay değil. Hani fiyatlarına, ıvırlarına, zıvırlarına baktıktan sonra işte gayet hani, mümkün bir şey. Sadece ihtiyaçlarını belirlemen gerekiyor ve önceliklerini belirlemen gerekiyor. Karavan bizde şeyden çıktı. Bu yıl bir Levin faaliyeti yaptırıp Kırgızistan'da 7000 metrelik bir irtifaya çıktık. Ona çıkabilmek için sponsor arıyorum, finans arıyorum. Bu minimal yaşamı da yeni öğrenmeye başlamışım. Derken ben o sıra evi kapattım. Evdeki eşyaları sattım. İşte bir kısmını anneme bıraktım. Eşimin yanına, yani şu anki, o zaman eşim değildi. Eşimin yanına yerleştim. Üzerine dükkanı üzerimden çıkarttım. Dükkanın malzemelerini sattım. Kamyonet vardı, dükkanın kamyoneti sattım derken az buçuk şey birikti bende, bütçe birikti. Ellerinden de güzelce döndüm. Sağlıklı döndüm. Bana güzel dönüşleri de oldu.
maddi açıdan da aynı zamanda Lenin sunumları gerçekleştirmeye başladım. İnsanları harekete geçirmeye yönelik bir seminer programım var. O seminerlerime çok güzel katkısı oldu. Onunla beraber derken evleneceğiz. Eşimle işte konuştuk hani çamaşır makinesi, bulaşık makinesi onu alacağımıza karavan alsak ne olur tadında bir şeyler kurgulayınca hayatımıza girdi. Öyle çok ütopik, çok pahalı bir şey değil. Önce bir şey alalım. Bize göre mi değil mi, artıları eksilerini görelim. Para koyduk. 10 para limit koyduk. 10 paralık bir şey alacağız. Artıları eksileri ona göre bunu satarız. En fazla 5.000 zarar ederiz. 5 para zarar ederiz. Ama çok ciddi bir deneyimimiz olmuş olur. Bize göre mi değil mi aklımızda kalmaz. Bize göre ise daha iyisi mi, daha minimali mi onu öğrenmiş oluruz diyerekten başladık, aldık. Gayet de güzel. Bu Lenin tırmanışını da birazdan sormak istiyorum ama şu karavanla ilgili bir şeyler daha sormak istiyorum. Tabii. Yani bu karavanda yaşam Türkiye şartlarında gerçekten mümkün mü? Yoksa sadece belli dönemlerde mi yapılabilir? Henüz tamamen karavanda 4 mevsim geçirmeye hazır mıyız? Yani bu tamamen sizin yaşam tarzınızla alakalı bir şey. Bence bunun hani karavana mevsimi yok. Yaz kış çok rahat karavanda yaşayabilirsin ve bunu yapan gerçekten çok fazla insan var. Yok işte para olacak da para gelecek sen öyle yaşayacaksın. Karavanda yaşayan matematik öğretmeni Göktürk arkadaşım var. Adam İstanbul'da Endüstri Meslek Lisesi'nde matematik öğretmeni ve karavanda yaşıyor. İstanbul'un göbeğinde yaşıyor. Hani adam devlet memuru. Hani hani insanlar neyi kurguluyor adam yapıyor. Bu sadece senin cesaretinle doğru orantılı bir şey. Bu senin paranla, karavan parayla yapılacak bir iş değil. Cesaretle yapılabilecek bir iş. Evet. Yani sen yazı kışı şunun içerisinde mobil halde geçirmeyi göze alabiliyorsan doğa sana inanılmaz şeyler sunuyor. Ama yok baba kalorifer iyi yanıyor, sıcak burası, rahat falan dersen karavan ne güzelmiş hayalim benim de demeye devam edersin. Sadece iş biraz cesarette bitiyor yani. En önemli detay bu. Evet. Sizin dağcılık da ilgi alanınız. Bu Evet. Lenin tırmanışı nasıl başladı? Lenin nasıl başladı? Başta Lenin bakıldığında yapabileceğiniz en kolay 7000'lik dağ. Hani yüksek irtifa bandında en kolay dağların başında geliyor. En popüler olanı. Dümdüz bir tırmanış, bir yürüyüş daha doğrusu. Biraz buzul çatlakları geçmeniz gerekiyor sadece. İrtifaya uyum sağlamanız gerekiyor. Ve ben oraya gidenlerle dalga geçiyorum. Gide oraya mı gittin? Anca yürüyüş yolu olur burası falan. Yani çünkü sürekli rapor okuyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Az çok gitmeden bir kafada tırmanmışlığım var orayı. Hani videolarda, şeylerde. Bir gün bir sunuma gittim. Bu koşulara başladıktan sonra gerçekleştirmiş bende. Sunuma gittim ve skyrunning diye bir şey öğrendim. Ve ülkemizde de 2-3 farklı yerde yapılıyor. En güzel, en prestijli olanı Aladağlar'da, Erciyes'te, burada Tahtalı'da 2000 metre üzerinde koşulan koşu yarışları bunlar. Skyrunning diye adlandırılıyor. Dağlarda koşuyorsun yani. Evet. O benim acayip hoşuma gitmeye başladı. Ve bu işin gittiğim sunumda bu işin son noktası yani en yüksek irtifada başlayıp da biteni Lenin Sky Race'i öğrendim. 4100 metre irtifadan başlıyor, 7135 metre irtifada zirvede bitiyor. Normalde full aktivite olduktan sonra 3 günlük bir tırmanış gerektiriyor. Ama adamlar bunu sizden 12 saatlik bir cut-off süresinde gerçekleştirmenizi, 12 saatte zirveye çıkıp totalde 18 saatte bir kamp 1'den kamp 1'e, kamp 1 zirve, kamp 1 yapmanızı istiyorlar. Yani cidden çok ciddi bir challenge var, çok ciddi zorlu bir yarış var. Bu benlik bir iş. Ve bir yıl boyunca ben postada sürekli bulduğum her dağa gidiyorum, irtifa yürüyüşlerim, tırmanışlarım falan var. Antrenman yapmaya çalışıyorum kendi çapımda, başka işler çıkıyor, yapamıyorum falan. Kafada Lenin var, ben bu koşuya gideceğim. İşte araştırdım, bu arada irtifadaki nabız farklılık benim tez konum. Hani bu işi bayağı bilimsel yapan tayfadayım aynı zamanda. Tez konum 3500 metre irtifada nabız farklılıkları. Bunu fizyolojik olarak da inceledim ve bunu
test edebileceğim mükemmel bir yer. Ve orada bir koşu yarışına katılıyorum. Yani insanlar orada hayatta zor duramıyor. Ben orada koşmaya gidiyorum. Böyle bir uç noktayı hedeflemişim. Burada sağ olsun Anıl diye arkadaşım var. O oranın rehberliğini yapmıştı. Orada bir ajansta çalışıyordu. Orada rehberlik yapıyordu. Ondan işte bilgiler aldım. Benim organizasyonu sağ olsun ayarladı. Ve bir antrenman programı çıkarttık. Orada 45 gün orada kalacaktım. Uyum tırmanışları yapmam gerekiyor. İlk gittiğinizde ana kamp 3000 metrede. İşte 3000'de bir gün kal, 3500'e git, tekrar 3000'e gel, uyu. Ertesi gün 3800'e git, tekrar 3000'e gel, uyu. İşte 4000'e git, gel, uyu. 4000'e git, 3500'e in. Sürekli böyle in çık. İşte çeşitli deadline'lar, boş günler falan koyduk. Böyle güzel bir antrenman programı kurguladık. Ve benim hedefim, planım da yarış gününe kadar ben zirve yapmayacaktım. Antrenman programı dedi ki zirve seni çok hırpalar, çok parçalar, zirveye çıkma. En fazla 6700 metre irtifaya kadar çık. Orada bir yarım saat, bir saat oksijen almaya çalış, oksijenlenmeye çalış. Sonra tekrar 5000'e in. Benim antrenman programım bu şekildeydi. Orada çok farklı şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. O irtifaya çıktıkça, 5000 metrelerde, 6000 metrelerde, oradaki kamplarda kaldıkça kafa çok ciddi değişmeye başlıyor. Ve orada farklı dostluklar ediniyorsunuz. Orada bir Alberto diye bir İspanyol bir arkadaşla gayet güzel partner oldum. Bir de benim şöyle bir dezavantajım var. Ben tek başıma gittim. Tek Türk'üm. Bu işe kalkışa. Kampa tek gittim. Çadırda tekim falan. Alberto ile beraber yürüyüşlere gidip gelmeye başladık. Aktivizasyonu beraber yapmaya başladık. Alberto'nun zamanı kısıtlıydı. Gökalp dedi ben zirve yapmak istiyorum. Zirveye gideceğim. Benim kafada da sürekli hava çünkü çok değişken 5000 metre irtifada. Bende de şöyle bir stres oluşmaya başladı. Zirve yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Daha doğrusu yarışı bitirebilecek miyim, bitiremeyecek miyim? Eğer yarışa girip de yarışı bitiremezsem zirve yapamadan geri döneceğim. 45 gün zirve yapmadan dağda kalmış olacağım falan böyle. Onun stresi sardı. Gayet aktifim, gayet iyi durumdayım. Performans gayet iyi. Alberto ben gidiyorum dedi. Tamam dedim sen git gel. Ben ondan sonra yarışta deneyeceğim. 6000 metre kampındaydık. O gitti. O gece saat 1'de kalktık. Onu yedirdim, içirdim. İyi dileklerimle uğurladım. Adam ertesi gün saat 5 gibi zirveyi yapıp geldi. 19 saatte gerçekleştirdik zirve faaliyetini. Ya o gidince lan dedim ben iyi durumdayım. Ben niye gitmiyorum falan. Karar verdim ben de o gece. Dedim ben de gideyim, göreyim. Görmem gerekiyor. Planım 6700'e çıkmaktı. 6700'e bir göreyim ondan sonrasında orada karar veririm diyerekten yola çıktım. 6700'de iyiydim. Zirveyi gerçekleştirdim. Aşağı inerken hava patladı çok ciddi ve maalesef 6 kişi kayboldu orada o gün zirve dönüşünde. Ve hani döndüğümde acil durum çadırı kurmuşlardı kampa bir saatlik mesafe kala. Ve o çadırı gördüğümde yardım istedim. Yani devrildim de yardım istedim hani cidden kötü olduğum için. Adamlar bana önce sigorta numaramı sordu. En iyi acil yaşayan da benim yaşamam gerekiyor. Ben buraya ölmeye gelmedim. Yarışta bir acil durum olsa bu adamlar para verirsen beni kurtaracak gibi bir durum söz konusu oldu. Dedim benim dönmem gerekiyor. Yaşamam gerekiyor. Yapacak daha çok şey var. Tırmanacak çok yer, gezecek çok insan var. Ve dönüş kararı aldım. Yarışa katılmadım o yüzden ve ondan sonra yarışa bir hafta falan 10 gün vardı ben dönme kararı aldığımda. Döndüm. Yarışa 3 kişi katılmış. Onlar da zaten oranın rehberleri. Hani start verildi diye göstermek amaçlı. Çünkü o fırtınada o 6 kişiden sonra herkes vazgeçti yani hani o şartları görünce. Onun için iptal oldu bizim için yarış ve iyi ki de geri dönmüşüm. Bugün sağlıklıyım. Eşimle beraberim. Bu gayet güzel bir şey. Fıtı var hayatımızda. Çok güzel. Bazı okullarda böyle hayat aktivitörlüğü, işte konuşmalar. Bir seminer programı var işte dediğim gibi. Çocuklara aktif olmaya hazır mısınız soruyoruz. Aktif bir yaşam nedir onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi okula giden her konuşmacı, her seminere giden insan takım elbise giyiyor, kürsünün başına geçiyor. Çocuklar şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın diyor.
çocuklar diyor gidiyor. Artık çocuklar nasihat almak istemiyor. Bu 2-2 daha 4. Yani herkesin aklı kendisine. Herkes bir şeyleri artık iyi kötü ayırt edebiliyor. İnsanlar güzel örnekler görmek istiyor. Ben de bunu kendi yaşam hikayemi anlatıyorum çocuklara. Ve hobilerinden para kazanan bir insanım. Nasıl hobilerinden para kazanırım? Bunu anlatmaya çalışıyorum çocuklara. Yani dünyayı nasıl gezersin? Dünyayı gezerken nasıl para kazanabilirsin? Bunları anlatıyorum çocuklara ve bunu şortlu, botlu, dövmeli, saçlı, sakallı bir adam onların dilinden anlatıyor. Oraya nasıl gidersin? Google'ladım, öğrendim. Google bana bunu anlattı. Google baba bunu bana söyledi diye. Anlatmaya başlayınca lan çocuklar bu mümkün. Paten nasıl kayılır onu anlatıyorum. Dağa nasıl çıkarsın onu anlatıyorum. Paraşütçü nasıl olursun onu anlatıyorum. Kilometrelerce nasıl koşarsın onu anlatıyorum. Ve 2 tane de öğrencim var. İlkokul 4'te ve 5'te çalıştırmaya başladım ve bugün üniversiteden mezun olan 2 tane spor tırmanış milli takımında yarışmış. Biri Avrupa, biri Balkan madalyası getirmiş, şampiyonluğu getirmiş 2 öğrencim var. Onların hikayesini gösteriyorum ve ben çocuklar Çocuğu bildiğin benim gibi bu da. Ve bu çocuk aktif olmuş, sporcu olmaya karar vermiş, antrenmanlarda ter dökmüş, zaman ayırmış ve sporcu olmayı tercih etmiş bir adam. Ve bugün bu yaşına geldiğinde ayakları üstünde duran, kendi işini yapan aktif bir insan olmuş. Bunu birebir görüyor. Ben de olabilirim diyor. Oradan bir kafada bir şey canlanmaya başlıyor ve bu sayede yaklaşık bir 80-90 tane bir seminer verdim. Yani yaklaşık bir 20.000 çocuğa konuştum. Ya o 20.000'den 2 tanesini çevirsem bana daha ne isterim yani. Evet.